Şehrin ortasındasınız. Trafik var, kalabalık var. Herkes birbirini geçmeye çalışıyor. Siz ise yukarıdasınız. Altınızda yollar, altınızda binalar, altınızda bütün şehir. Ve sizi taşıyan sistemde sürücü yok. Direksiyon yok. Hatta geleneksel anlamda bir tren rayı bile yok. Çin şimdi ulaşımı yere değil, gökyüzüne taşımaya çalışıyor. Bu bir metro değil, bu bir tren değil, bu bir uçak da değil, bu Skytrain. Ve bugün size sadece nasıl çalıştığını değil, neden dünyanın geri kalanının henüz bunu yapamadığını da anlatacağım. Şimdi bir dakika durun. Çünkü bu sistemi anlamak için önce zihninizdeki treni unutmanız gerekiyor. Normal bir trende ne olur? Tren rayın üstünde oturur. Tekerlek vardır, sürtünme vardır. Ağırlık aşağıya basar. Skytrain'de ise tam tersi. Ray yukarıda, tren aşağıda asılı duruyor. Tek bir taşıyıcı kirişten. Yani sistem yer çekimine karşı savaşmıyor. Aksine onu kullanıyor. Sarkaç gibi dengede kalıyor. Bu sayede daha stabil ve daha sessiz çalışabiliyor. Aslında bu fikir yeni değil. Bu konsept Almanya'da 1900'lerin başında ortaya çıktı. Wuppertal şehri bugün bile bu sistemi kullanıyor. Japonya'da da benzer örnekler var. Ama Çin bu eski fikri aldı ve onu dijital çağ için yeniden tasarladı. Birincisi tamamen elektrikli, ikincisi sürücüsüz. Kapılar, hız kontrolü, duruş ve güvenlik sistemleri bilgisayarlar tarafından yönetiliyor. Üçüncüsü ise yolcu deneyimi. Geniş panoramik camlar sayesinde insanlar sadece seyahat etmiyor. Şehrin üzerinde hareket eden bir gözlem platformunda yolculuk yapıyor. Alman mühendisliğiyle doğan bir fikir, Çin teknolojisiyle yeniden şekillendirildi. Ve sonra Çin bunu sadece kağıt üzerinde bırakmadı. 2023 yılında Wuhan'da ilk hat açıldı. İnsanlar ilk kez bu sistemin içine bindiğinde gördükleri şey sıradan bir tren değildi. Adı Optik Vadi Fotonu. Hat uzunluğu 10,5 kilometre. Toplam 6 istasyon bulunuyor. Hat, Jifeng Ulusal Orman Parkı'ndan başlayıp Longchuan Dağı bölgesine kadar uzanıyor. Yol boyunca bir tarafta yüksek teknoloji şirketleri, diğer tarafta göller, ormanlar ve parklar yer alıyor. 270 derecelik panoramik görüş sayesinde yolculuğun kendisi bir deneyime dönüşüyor. Bugüne kadar milyonlarca kişi bu sistemi kullanmış durumda. Fakat bu sistem ilk bakışta turistik bir oyuncak gibi görünse de Çin'in amacı manzara göstermek değil. Amaç geleceğin şehir ulaşımını test etmek. İşte bu yüzden asıl ilginç kısım trenin içinde değil, rayların içinde. Çünkü bu sistem kendi sağlığını kendi kontrol ediyor. Raylara ve altyapıya yerleştirilen fiber optik sensörler sürekli veri topluyor. Sıcaklık değişimleri, titreşimler, olası deformasyonlar. Sistem bunları anlık olarak takip ediyor. Bir sorun büyümeden önce uyarı verebiliyor. Bir başka dikkat çekici özellik modüler yapı. Trenler ihtiyaç durumuna göre farklı vagon sayılarıyla çalıştırılabiliyor. Bir diğer avantaj enerji geri kazanımı. Tren fren yaptığında ortaya çıkan enerjinin bir kısmı tekrar sisteme kazandırılıyor. İnşaat tarafında da önemli farklar var. İstasyonlar, taşıyıcı direkler, hat elemanları büyük ölçüde prefabrik olarak üretiliyor. Sonrasında sahada monte ediliyor. Bu da yapım süresini önemli ölçüde kısaltıyor ve maliyet konusu da oldukça önemli. Bazı projelerde asılı monoray sistemlerin geleneksel metro hatlarına göre çok daha düşük maliyetlerde inşa edilebileceği belirtiliyor. Bu nedenle Wuhan'ın ardından Çin'in farklı şehirleri de benzer sistemlerle ilgilenmeye başladı. Çünkü her şehir yer altını kazmak istemiyor. Her şehir milyarlarca dolarlık metro projelerini karşılayamıyor. Fakat her yenilik gibi bu sistemin de cevaplanması gereken soruları var. Güvenlik. Asılı bir sistem uzun yıllar boyunca aynı performansı gösterebilecek mi?
Kapasite, bir Skytrain yaklaşık 220 yolcu taşıyabiliyor. Karşılaştırmak gerekirse bazı metro trenleri tek seferde 1500'den fazla yolcu taşıyabiliyor. Bu nedenle Skytrain her şehir için tek başına çözüm olmayabilir. Hava koşulları da ayrı bir soru işareti. Güçlü rüzgarlar, yoğun yağışlar, uzun vadeli performans. Bunların gerçek cevabı ancak yıllar içinde ortaya çıkacak. Ve belki de en önemli soru şu: Çin neden gökyüzüne tren asıyor? Çünkü yerde artık yeterince yer kalmadığını düşünüyor. Yüzlerce yıl önce insanlar şehirleri yeniden inşa etti. Sonra yer altına indi. Metrolar yaptı. Tüneller açtı. Şimdi Çin farklı bir yön seçiyor. Yukarı. Yerin altına değil, havanın içini kullanmaya çalışıyor. Bu sadece yeni bir ulaşım sistemi değil. Bu gelecekte şehirlerin nasıl şekillenebileceğine dair bir taslak. Peki sizce bu sistem Türkiye'nin hangi şehrine en çok yakışırdı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Dünyanın en uzun köprüsünü, okyanus altındaki tünelleri, geleceğin dev havalimanlarını anlattım. Hepsini izlemek için kanalda kalın. Çünkü görünen o ki geleceğin şehirleri artık sadece yere değil, gökyüzüne de inşa ediliyor.